Merhaba Mitolya ailesi. Bugün sizlerle Türk mitolojisinin en büyük kahramanlarından biri olan Mergen'in destansı hikayesini paylaşacağım. Bu sadece bir kahramanın hikayesi değil, aynı zamanda cesaret, kararlılık ve insanlığı kurtarmanın da hikayesi. Mergen, efsanevi okçu becerileriyle tanınan ve dünyayı büyük bir felaketten kurtaran kahraman olarak bilinir. Onun hikayesi, 9 güneşin aynı anda gökyüzünde parladığı ve dünyayı kavurmaya başladığı korkunç dönemde geçer. Bu olağanüstü krizi ancak olağanüstü bir kahraman çözebilirdi. Mergen'in hikayesi günümüzde de çok geçerli mesajlar taşıyor. Çevre felaketleri, iklim değişikliği ve insanlığı tehdit eden büyük krizler karşısında Mergen gibi cesur ve kararlı kahramanlara ihtiyacımız var. Bu antik hikaye, bireyin toplum için neler yapabileceğini gösteriyor ve eğer siz de Türk mitolojisinin bu derin hikayelerini seviyor, kanalımızda daha fazla efsane keşfetmek istiyorsanız, abone olmayı ve bu videoya beğeni bırakmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızla hangi mitolojik karakterin hikayesini duymak istediğinizi paylaşabilirsiniz. Sizin istekleriniz, gelecek videolarımızı şekillendiriyor. Bu videoda, Mergen'in nasıl efsanevi bir okçu olduğunu, 9 güneş felaketinin nasıl başladığını, kahramanımızın bu zorlu görevi nasıl üstlendiğini ve büyük mücadelesini keşfedeceğiz. Ayrıca bu destanın günümüz için ne anlam ifade ettiğini de anlayacağız. Hazırsanız cesaret ve kahramanlıkla dolu bu epik yolculuğa birlikte çıkalım. Mergen'in hikayesi bize gerçek kahramanlığın ne demek olduğunu ve imkansız görünen görevlerin nasıl başarılabileceğini öğretecek. Mergen sıradan bir insanın çocuğu değildi. O, Tengri'nin özel ilgisiyle doğmuş, tanrısal yeteneklerle donatılmış bir kahramandı. Doğduğu anda gökyüzünde özel işaretler belirmişti. Yıldızlar daha parlak yanmış, rüzgarlar durmuş, doğa sessizleşmişti. Çocukluğundan itibaren Mergen'in okçuluk yeteneği herkesi şaşırtıyordu. Daha 3 yaşındayken oyuncak yayıyla hedefleri tam isabetle vurabiliyordu. 5 yaşında kuşları incitmeden yakalamak için özel teknikler geliştirmişti. 7 yaşında ise görmeden sadece sesini duyduğu hedefleri bile vurmaya başlamıştı. Mergen'in okçuluk yeteneği sadece fiziksel değildi, ruhsal bir bağlantıydı da. O, yayını gerdiğinde tüm evrenle uyum halinde olurdu. Rüzgarın yönünü, hedefin hareketini, mesafenin etkisini sezgisel olarak bilirdi. Sanki okları kendiliğinden hedefine gidiyormuş gibiydi. Gençlik yıllarında Mergen'in ünü tüm bozkırlara yayıldı. En zorlu yarışmalara katılır ve hepsini kazanırdı. Ama o, sadece yarışma kazanmak için okçuluk yapmıyordu. Onun amacı bu yeteneğini insanlığın yararına kullanmaktı. Mergen'in yay ve okları da sıra dışıydı. Yayı, kutsal ağaçlardan yapılmış, göklerin gümüşüyle güçlendirilmişti. Okları ise yıldız tozuyla karışık metalden dövülmüş, her biri özel güçlerle donatılmıştı. Bu silahlar sıradan hedefler için değil, olağanüstü görevler için hazırlanmıştı. Tengri'nin kendisinin Mergen'e özel bir misyon vereceğini herkes sezinliyordu. Çünkü böylesine olağanüstü yetenekler büyük amaçlar için verilirdi. Ve o büyük gün çok geçmeden gelecekti. Mergen sadece okçulukta değil, aynı zamanda bilgelik ve cesaret bakımından da olağanüstüydü. O, gücünü asla kötüye kullanmaz, her zaman adalet ve iyilik için hareket ederdi. Bu karakter özellikleri onu gerçek bir kahraman yapan şeylerdi. Bir gün korkunç bir olay yaşandı. Gökyüzünde normalde tek olan güneş yerine 9 güneş belirdi. Bu, evrensel dengenin bozulmasından kaynaklanıyordu. 9 güneş bir anda gökyüzünde parlamaya başlamıştı. İlk başta insanlar bu duruma şaşırdı ve hayranlık duydu. Gökyüzü hiç olmadığı kadar parlaktı. Ama çok geçmeden bu durumun ne kadar büyük bir felaket getireceği anlaşıldı. 9 güneşin ısısı dünyayı kavurmaya başladı. Sıcaklık dayanılmaz seviyelere çıktı, nehirler kurudu, göller buharlaştı. Tarım arazileri yanmaya başladı, ormanlar tutuştu. Hayvanlar sıcaktan öldü, insanlar sığınacak yer bulamadı. En korkunç yanı bu durumun giderek kötüleşmesiydi. Her güneş diğerini besliyor, ısıları birbirine ekleniyor, dünya adeta cehennem gibi olmaya başlıyordu. Eğer bu durum devam ederse, yeryüzündeki tüm yaşam sona erecekti. İnsanlar
çaresizlik içinde Tanrı'ya yalvarıyorlardı. Ama bu kriz o kadar büyüktü ki tanrısal müdahale bile yeterli olmuyordu. Çünkü 9 güneş de tanrısal varlıklardı ve onları durdurmak kolay değildi. Durumun ciddiyetini anlayan bilge insanlar bu krizi çözebilecek tek kişinin Mergen olduğunu fark ettiler. Çünkü onun okları sadece fiziksel hedefleri değil, ruhsal ve tanrısal varlıkları da vurabiliyordu. Mergen bu görevinin zorluğunu biliyordu. Güneşler sıradan hedefler değildi. Onlar yaşam veren ama aynı zamanda yok edebilen tanrısal güçlerdi. Onları vurmak hem teknik hem de ahlaki bakımdan çok zordu. Ama Mergen, insanlığın çaresizliğini görünce bu zor görevi üstlenmeye karar verdi. Bu karar onun hayatını değiştirecek, onu efsanevi bir kahramana dönüştürecekti. Mergen, bu olağanüstü görevi üstlenmeden önce kapsamlı hazırlıklara başladı. Çünkü 9 güneşi vurmak tarihte hiç denenmemiş, neredeyse imkansız bir işti. İlk olarak özel oklar hazırlaması gerekiyordu. Normal oklar güneşlerin tanrısal enerjisine dayanamaz, erirdi. Mergen, en kutsal metallerden özel büyülerle güçlendirilmiş oklar yaptırdı. Her ok, farklı bir güneşi hedefleyecek şekilde özel olarak tasarlandı. İkinci hazırlık, fiziksel kondisyonuydu. 9 oku art arda, kusursuz isabet ettirmek, olağanüstü dayanıklılık ve konsantrasyon gerektiriyordu. Mergen, aylarca özel antrenmanlar yaptı, bedenini ve zihnini bu göreve hazırladı. Üçüncü hazırlık, ruhsal arınmaydı. Bu görev sadece fiziksel bir başarı değil, aynı zamanda evrensel dengeyi koruma misyonuydu. Mergen, şamanlarla çalışarak ruhsal gücünü artırdı. Tanrısal destekler istedi. En zor hazırlık ise ahlaki hazırlıktı. Güneşleri vurmak, yaşam veren varlıkları öldürmek anlamına geliyordu. Bu karar, Mergen'in vicdanını derinden etkiliyordu. Ama insanlığı kurtarmak için bu fedakarlığı yapmak zorundaydı. Mergen, ayrıca mükemmel bir konum da belirledi. 9 güneşi aynı anda görebileceği, rüzgar koşullarının uygun olduğu kutsal bir tepe seçti. Bu tepe, gökyüzüne en yakın yerdi ve tanrısal güçlerle daha kolay iletişim kurulabiliyordu. Hazırlık sürecinde tüm toplum Mergen'i destekledi. İnsanlar ona yemek getiriyor, dualar ediyor, moral desteği veriyorlardı. Çünkü herkes biliyordu ki Mergen sadece kendisi için değil, tüm insanlık için bu görevi üstleniyordu. Son hazırlık aşamasında Mergen eski yaşamına veda etti. Çünkü bu görevden sonra artık eskisi gibi sıradan biri olmayacağını biliyordu. Bu misyon onu değiştirecek, efsanevi bir kahramana dönüştürecekti. Büyük gün geldi. Mergen, Kutsal Tepe'nin zirvesine çıktı ve 9 güneşle yüzleşmeye hazırlandı. Gökyüzü dayanılmaz parlaklıktaydı, sıcaklık neredeyse katlanılmaz seviyedeydi. İlk oku hazırlarken Mergen'in kalbi hızla atıyordu. Bu, sadece teknik bir atış değil, insanlığın kaderini belirleyecek anlardı. Yayını gerdi, nefesini tuttu ve ilk güneşi hedef aldı. İlk ok mükemmel bir isabet oldu. Vurulan güneş korkunç bir çığlık atarak söndü ve gökyüzünden kayboldu. Ama diğer güneşler kardeşlerinin ölümüne öfkeyle tepki verdiler ve daha da parlak yanmaya başladılar. İkinci okla ikinci güneşi de vurdu. Bu sefer daha da zordu çünkü güneşler artık tehlikede olduklarını anlamış, hareket etmeye başlamışlardı. Ama Mergen'in yeteneği, hareket eden hedefleri vurmaya da yetiyordu. Üçüncü, dördüncü, beşinci oklarda isabet etti. Her vuruştan sonra dünya biraz daha serinliyordu ama aynı zamanda kalan güneşler daha da saldırgan hale geliyorlardı. Onlar, Mergen'i durdurmak için ışınlarını ona yoğunlaştırdılar. 6. ve 7. güneşi vururken Mergen neredeyse bayılacak kadar zorlandı. Güneşlerin sıcağı onu yakıyor, parlaklığı gözlerini alıyor, saldırıları onu yıpratıyordu. Ama o, insanlığın kendisine güvendiğini biliyordu ve pes etmedi. 8. güneşi vururken korkunç bir şey oldu. Kalan tek güneş Mergen'e doğrudan saldırdı. Ateş topları, ışık kılıçları ve sıcaklık dalgaları kahramanımızı hedef aldı. Mergen ölümle burun buruna geldi. Bu kritik anda Mergen'in gerçek karakteri ortaya çıktı. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına rağmen vazgeçmedi. Son gücüyle 9. ve son oku hazırladı. Son atış,
en zoruydu. Çünkü kalan güneş tüm gücüyle kendini korumaya çalışıyordu. Ama Mergen tüm ruhsal gücünü, tüm becerilerini, tüm kararlılığını bu son oka yoğunlaştırdı. 9. ok mükemmel bir parabol çizerek son güneşe ulaştı. İsabet anında korkunç bir patlama oldu. Son güneş de yok oldu ve gökyüzü normale döndü. Dünya 9 güneş felaketinden kurtulmuştu. Ama bu zafer büyük bir bedelle elde edilmişti. Mergen bu yoğun mücadelenin ardından bitkin düşmüştü. 9 tanrısal varlığı öldürmenin ruhsal yükü onu derinden etkilemişti. İnsanlar büyük kahramanlarını coşkuyla karşıladılar. Köyler bayram etti, şarkılar söylendi, destanlar yazıldı. Mergen tüm insanlığın kurtarıcısı olarak yüceltildi. Ama Mergen'in ruh hali zafer coşkusundan çok farklıydı. O, 9 yaşam veren varlığı öldürmenin ağırlığını hissediyordu. Bu görevin doğru olduğunu bilse de yaşattığı acı onu etkiliyordu. Tengri, Mergen'in bu fedakarlığını takdir etti ve ona özel bir ödül verdi. Sonsuza kadar anılacak bir ün ve ebedi kahramanlık. Mergen'in adı cesaret ve fedakarlık sembolü olacaktı. Ama en büyük ödül dünyada hayatın devam etmesiydi. Mergen'in fedakarlığı sayesinde nehirler yeniden akmaya, bitkiler yeniden büyümeye, hayvanlar yeniden yaşamaya başladı. İnsanlık büyük bir felaketten kurtulmuştu. Bu olaydan sonra Mergen normal yaşamına dönemedi. O artık sıradan bir insan değil, efsanevi bir kahraman olmuştu. İnsanlar ona hayranlık ve minnetle bakıyor, ondan tavsiye ve rehberlik istiyorlardı. Mergen bu yeni rolünü kabul etti ve yaşamının geri kalanını insanlara hizmet etmeye adadı. O, sadece okçuluk değil, aynı zamanda liderlik, bilgelik ve adalet konularında da rehberlik etti. Yıllar geçti ama Mergen'in hikayesi unutulmadı. Her nesil onun cesaretinden, kararlılığından ve fedakarlığından ilham aldı. O, imkansızın mümkün olduğunu gösteren bir örnek oldu. Mergen'in hikayesi, günümüz dünyası için de çok önemli mesajlar taşıyor. İklim değişikliği, çevre felaketleri ve küresel krizler karşısında Mergen gibi cesur ve kararlı liderlere ihtiyacımız var. Bu antik hikaye, bireyin toplum için neler yapabileceğini gösteriyor. Mergen, tek başına dünyayı kurtardı ama bu işi yaparken tüm toplumun desteğini aldı. Bu, bireysel cesaret ile kolektif desteğin gücünü simgeliyor. Mergen'in 9 güneşi vurması, günümüzde karbon emisyonlarını azaltma, çevre kirliliğini durdurma, doğal dengeyi koruma mücadelesi gibi görülebilir. Bu görevler de zor ve fedakarlık gerektiriyor. Hikayenin en önemli mesajı, imkansız görünen görevlerin bile başarılabileceğidir. Mergen, hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptı ve başardı. Bu, insan kararlılığının ve iradesinin gücünü gösteriyor. Ayrıca, gerçek kahramanlığın ne demek olduğunu da öğreten bir hikaye. Mergen, kişisel ün için değil, insanlığın iyiliği için hareket etti. Bu, bugünkü liderlerden beklenebilecek bir yaklaşım. Mergen'in hikayesi, aynı zamanda sorumluluk ve fedakarlığın önemini de vurguluyor. Büyük güçler, büyük sorumluluklar getirir. Bu güçleri doğru kullanmak, hem bireysel hem de toplumsal gelişim için çok kritiktir. Bu efsane, özellikle gençlere ilham veriyor. Onlara zor zamanlarda cesur olmayı, adaletten yana durmayı ve insanlık için fedakarlık yapmayı öğretiyor. Modern dünyada her birimiz kendi alanımızda birer Mergen olabiliriz. Büyük krizlere karşı durmak, toplumsal sorunlara çözüm aramak, çevreyi korumak için çaba göstermek, bunların hepsi Mergen ruhunun yansıması. İşte böylece sona eriyor Mergen'in destansı hikayesi. Bu efsane bize gerçek kahramanlığın ne demek olduğunu, cesaretin gücünü ve fedakarlığın değerini çok güçlü bir şekilde anlatıyor. Mergen'in hikayesi sadece mitolojik bir anlatı değil. O, insanlığın en zor anlarında ortaya çıkan kahramanların, liderlerin ve fedakar insanların temsilcisi. Bu hikaye, günümüzde yaşadığımız küresel krizler karşısında da rehber niteliğinde. İklim değişikliği, çevre felaketleri, toplumsal sorunlar, bunların hepsi Mergen gibi cesur ve kararlı müdahalelere ihtiyaç duyuyor. Türk mitolojisinin bu kahramanlık destanı binlerce yıl önce anlatılmış olmasına rağmen
günümüz için de son derece geçerli ve ilham verici mesajlar içeriyor. Her zorluk karşısında Mergen'in cesaretini hatırlayabiliriz. Bu efsane aynı zamanda gösteriyor ki, büyük başarılar tek başına değil, toplumsal destekle elde edilir. Mergen güçlü bir kahramandı ama başarısı, insanların ona olan inancı ve desteğiyle mümkün oldu. Mitolya ailesi, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Türk mitolojisinin hangi hikayesini duymak istiyorsunuz? Hangi kahraman sizi daha çok etkiliyor? Yorumlarda belirtin. Mergen'in hikayesi gibi bazen en zor görevler en büyük zaferleri getirir. Unutmayın ki her birimizin içinde bir kahraman var ve zor zamanlarda o kahraman ortaya çıkabilir. Bir sonraki videoda yine etkileyici ve öğretici bir Türk mitolojisi hikayesiyle buluşacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın, cesur olun ve unutmayın. Gerçek kahramanlar imkansız durumlarda ortaya çıkar. Hoşça kalın.